İlk defa jetle uçacağız. 2 kişilik koltuklar. Evet. This one ha? Yeah. Go in. Aynen. Geç gösterdiklerini. Welcome to Boracay. Bu kadar tekne olmasına rağmen bozulmamış ve tertemiz kalabilmesi mükemmel yani. Adada birçok
noktalar var. Burası Station 3'e çok yakın bir nokta. Station 3'e gelirseniz burası seyir noktası diye geçiyor değil mi? Dine Beach ismi ama seyir noktası olarak geçiyor. Birçok zaten beach var burada. Burası Dine Beach'in olduğu lokasyon. Ama şuradaki kompleks çok hoş. Yani şöyle forest'ın, jungle'ların içerisine yerleştirilmiş sarmaşıkların arasında evler var. Manzarası da çok güzel. Biz şu uca doğru gitmeye çalışıyoruz şimdi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu sahil şeridine böyle komple yürüyerek gidebilirsin. Karşı tarafta da var bu şekilde. Burada daha önceden bir işletme varmış sanırım. Komple burayı yıkmışlar. Ama konumu çok güzel. Şimdi artık buraya şey yapmışlar. Kümes yapmışlar bildiğiniz. İnsanlar burada tavuklarını falan yetiştiriyor. Adanın bu ucu da gerçekten hoş, güzel yani. Bunları hep böyle daha önceden bu taşların, kayaların üzerine bir işletme ile ilgili böyle teraslar oluşturmuşlar ama muhtemelen yasal prosedürlerden dolayı kaldırılmış. Orman çok güzel. Pati verecek sana. Yaklaş biraz. Aferin sana oğluşum ya. Güzel çocuk. Vallahi mı getirdiler seni? Bir gözü mavi, bir gözü yeşil mi onun? Bak bakayım bana bir. Gerçekten öyle. Gerçekten bir gözü mavi, bir gözü yeşil. Van kedisi. Memleket Van'dan mı? Çok seviyor. Memleket Van mı? Hemşerim. Ne yapıyorsun sen Filipin'de Boracay Adası'nda bakayım? Boracay Adası gerçekten böyle adına şarkılar yazılacak kadar doğal güzelliği olan, gerek doğasıyla gerek deniziyle güzel bir ada yani. Harita üzerinde çok küçük bir adaymış gibi gözüküyor ama o kadar büyük ki yürüyerek şu anda bir sahiline gidiyoruz mesela plajına gidiyoruz 40 dakika yürüme mesafesi var. Şöyle madem ne kadar büyük onu söyleyeyim. Boylam olarak bir uçtan bir uca 7 kilometre. En olarak da en kısa noktası 600 metre, 650 metre en olarak. Bazı yerleri 1,5 kilometre çapında. Şimdi sabahki gittiğimiz yani az önce gittiğimiz yaklaşık kaç dakikadır yürüyoruz? 50 dakikadır yürüyoruz değil mi? Daha fazla. Oraya 20 dakika yürüdük, şimdi 50 dakika yürüyoruz. Hemen hemen 50 dakika az önce yani sizin 1-2 saniye önce izlediğiniz koydan 50 dakika mesafe yürüyerek adanın diğer noktası olan bir yere doğru gidiyoruz. Orada bir Puko Beach diye bir yer var. Orası biraz daha denizi muhtemelen rüzgar almayan bir nokta olacak. Oraya doğru yürüyoruz. Şimdi adada şöyle hemen göstereyim. Şu şekilde ulaşımı çözmek için mavi araçlar var. Bunlar mavi ve yeşil. Ada yönetimi adanın etrafında dolaşmak için bu elektrikli 3 tekerlekli araçları koymuş. Her yerine ulaşılıyor. Adanın her tarafına ulaşabiliyorsunuz. Mesafeye göre de ücretlendirme var. En uzak noktası 300 peso. Yani 210 TL yapıyor kişi başı. Bunlar paylaşımlı araba. Minibüs gibi düşün. Seni alıyor, götürüyor, atıyor işte. Kısa noktalarda 50 peso yani 35 lira gibi bir rakama gidebiliyorsunuz. Ulaşımı da bu araçlarla yapabiliyorsunuz. Mavi ve yeşil elektrikli araçlarla. Bu şekilde gerçekleşiyor. Şimdi biz buraya kadar yürüyeceğiz. Zaten adanın bir ucunda değil mi? Biz kanatlarımız ortasında kalıyor. 3,5 kilometre yürümüş olacağız. Hem böyle sabah yürüyüşü. Burada da
okul gibi bir şey var galiba. Aynen, süt falan dağıtıyorlar. Bizde de vardır ya okullarda böyle süt falan dağıtıyorlar, yardım falan yapılıyor. Bir de şöyle Hop No Hop Off diye bir tane şey var. Bu da yine adayı komple geziyor. Bu da minibüs. Bunun da tek yönü işte 100 peso. Bu biraz daha pahalı. İşte tam tur günlük alabiliyorsun. İşte 250 peso, 350 peso gibi rakamları veriyorsun. Marketlerinde şöyle görmüşken aklıma gelmiş ama marketlerde böyle. Diğer adalarda marketlerin içerisine giremiyorsun. Ama bu Boracay'da marketlerin içerisine girip böyle alışverişini yapabiliyorsun. Bohol Adası'nda gezmiştik biliyorsunuz. Bohol'da marketlerin içinde girilemediğinden dolayı teller vardı. Yani mesela şöyle teller var. Şöyle komple kapalı. Sadece dışarıdan siparişinizi verebiliyorsunuz. Mesela buradaki markette balık falan da satılıyor. Şu bildiğimiz bizim kefal. Şu işte gümüş balıkları falan var. İşkoroz falan var. Kalamar var. Sübye var. Tavuk var. Var oğlu var. Kurutulmuş tabi burada da şeyler var. Balık, deniz ürünleri var işte. Kurutulmuş balıklar var. Şöyle gümüş balıklarını küçük küçük onlar yapmışlar. Şurada var. Karides var. Şurada karides kurusu bu arada. Bunları yemeklerin içine kullanıyorlar genelde. Güzel, düzenli. Yani adaya göre düzenli bir ada. Ada hayatına göre. Mesela Cebu adasında bulunduk. Cebu asıl ana ulaşım noktamızdı. Cebu çok bir şehir. Çok keşmekeş. Yani Cebu'da falan kalır mısın açıkçası? Kalmak istemem. Yani bir gün ya da 2 gün. Biz zaten bir gün Bohol'a geçerken, bir gün de Boracay'a geçerken transit noktası olarak kullanmıştık orayı. Diğer videoda söylemiştim. Bohol videosunda söylemiştim. Filipinliler iyi derecede İngilizce biliyor. İngilizce dil bilmelerinin en büyük sebebi de ana dillerinden sonra ikinci dilleri İngilizce ve resmi dil olarak kabul ediliyor. Okullarda da bu eğitim veriliyor. Bir de şunu fark ettik bulunduğumuz zaman içerisinde. Filipince İspanyolca'ya çok benziyor. İnanılmaz benziyor. Yani mesela tamam, işte olur gibi şeyler, kısa şeylerine si, obrigado falan hani. Evet. Onları falan kullanıyorlar Gracias, gracias falan diyorlar mesela. İspanyolca kendi dillerinde de günlük dillerinde de kullanılmış. Onun sebebi de şu: 300 yıl boyunca İspanyol sömürgesinde kalmış. Sonraki 50 yılda Amerikan sömürgesinde kalmış. Ondan dolayı dilleri ve dinleri tamamen yani Amerika'dan ve İspanyollardan almış. Biraz devşirme olmuş. Yemek kültürleri de o yüzden çok benziyor. Bohol Adası'nın videosunda söylemiştim bunu. Yemek bize kesinlikle uymuyor. Yani tad olarak sizin tatmin etmeyebilir. Çünkü tavuk, her şeyi tavuktan yapıyorlar. Tavuk ve domuz, başka bir şey yok. Tavuk ve domuz yapıyorlar ve açıkçası barbekü kültürü çok fazla. Ama barbeküyü hep ballı, tatlı yani. Üzerine böyle karamelize ile, değil mi? Evet. Karamel sürüyormuş gibi ballı böyle yapışkan bir barbekü falan yapıyorlar. Ondan sonra sabah kahvaltısı bile et yiyorsun yani, öyle söyleyeyim. Tavuk falan yiyorsun. Rice zaten pirinç olmazsa olmaz. Asya mutfağında her zaman vardı. Burada da var, çok yaygın. O da çok sulak bir iklim. Her yerde pirinç çok rahatlıkla yetişebiliyor. İşte bu bölgede şimdiye kadar ne gördük? Ananas gördük. Mango gördük. Mangolar. Avokado gördük. Minik cam mangolar. Şu an tam yağış sezonu. Bu yağmurlarda mangolar büyüyecek açıkçası, değil mi? Papayalar büyüyecek. Bu son yağmurları diye geçiyor ama buradaki insanlar bunlara mango biten yağmurlar diyor. Evet. Şöyle bir istasyona da geldik bu arada. Bu istasyonlar çok bu araçlar çok keyifli ya. İnanılmaz tıngır tıngır gidiyorsun. Elektrikli, sessiz sedasız gidiyorsun. Ya biz zaten dönüşte şimdi bunları kullanacağız ama ilk gireceğimiz nokta yürümeyi tercih ettik. Yürürken çok görüyorsun, çok detay görebiliyorsun. İnsanların davranışlarını görebiliyorsun, keşfedebiliyorsun, doğasını daha iyi hissediyorsun. Bak. Her ülkede olduğu gibi minibüsçüler, öyle servisçiler kendi aralarında gürültücüler yani. Tipleri de biraz İspanya'dan anımsatıyor. Baksana şöyle bizdeki. Bak hemen tur satacak bize. Buradan dediğim gibi mesela kalkan noktalardan bir tanesi burası. Bunlar gibi yüzlerce var ya. Ya tabi adada olmazsa olmaz incik, boncuk, takı, tuhafiye.
çanta, kıyafet, tişört, Allah ne varsa var. Bir de esnaf burada erkeklere sir diye hitap ediyor. Kadınlara da mom diyor değil mi? Yes sir diyor mesela. Yes mom diyor. İlk başta mom diyor. Niye mom diyor diyorduk. Tereddüt anlamamıştık. Sonra baktık meğersem şey anlamında yani. Kadınlara hani saygı ifadesinde kullanılıyor. Geldik Allah. Pukka'ya da geldik. Şimdi biz yağış sezonu diye geçiyor ama yani yağış dediğiniz şey yarım saat, bir saat yağıyor geçiyor. Böyle çisil çisil böyle kar gibi yağıyor. Hani ahmak ıslatan deriz ya bir taraftan. İnce ince yağıyor ama rahatsız etmiyor yani öyle söyleyeyim. Arkasından güneş açıyor. Yani şu an düşük sezon diyorlar. Düşük sezonda böyle hareketliyse yoğun sezonda ne kadar kalabalık olacak aslında kestiremiyorum değil mi? Öyle görünüyor. Bu tarihlerde gelmek çok daha mantıklı. O kadar sıcakta da yürünmez, bir şey yapılmaz. Hem daha uygun fiyatlı oteller, restoranlar, kafeler hem de daha az yani yoğunluk var. Şimdi bu az yoğunluk böyle yani baya yoğun aslında. Diğer yoğunlukta yani diğer sezonda muhtemelen çok yoğun olacaktır. Tabii her milletten var. Özellikle buraya şeyden, Kore'den, Çin'den, Japonya'dan çok gelen var. Kore restoranları bayağı fazla. Dikkatimiz onlar çekti. Burası da meşhur Pukka Beach. Beachlerde kesinlikle şey yok. Restoran falan yok. Shenzong yok. Bu şekilde yani herkesin kullanımına açık. Hemen böyle jungle'ın burada yani artık buna jungle diyorlar. Balta girmemiş orman. Bu da denizi bembeyaz. Kumları inci gibi. Farklı. Bir de adaya böyle kumdan kaleler inşa ediyorlar. Buraya dokunmak ve yıkmak yasak. 5000 peso ödüyorsun. Eğer şunu yıkarsan, bir yerine zarar verirsen 5000 peso ödüyorsun. Fotoğraf çekilebiliyorsun. Fotoğraf çektiğin zaman burada bir görevli oluyor. Görevliye küçük bir bahşiş veriyorsun. Geliyorum ben de. Dönüş yolunda da buraya gelirken bahsettiğim gibi böyle araçlarla işte elektrikli, bu benzinli bu arada yine 3 tekerlekli. Bununla dönüşe geçiyoruz. Bu böyle araç kullanabilirsiniz. Bunlar paylaşımlı. Yolda minibüs gibi toplaya gidiyor. Bizim gideceğimiz lokasyonu sordum. 30 pesoya götürüyor. Yani ne yapıyor? 21 lira. 21 lira kişi başına götürüyor. 3,5 kilometre gideceksin böyle adada. Tabii gelirken biz yürüyerek gelince çok şey gördük. Bunda tabii hızlı geçiyor, bir şey göremiyorsun. İnsanlarla konuşamıyorsun. Yolda da yürüyerek gelince zaten 3,5 kilometre zaten yani böyle yürüye geze geliyorsun. İnsanlarla konuşuyorsun. Say hello. Hello. Tam şimdi şeye denk geldik muhtemelen. Okul çıkışına denk geldik. Değil mi? Mini kızlar. Gel. Lokalde yaşamak böyle. Thank you. Afiyet. Buranın sabah kahvaltısı böyle. Et, yumurta ve pilav. Filipinler sabahları bunları yiyor. Biz de Filipinli olduk artık. Ne yapacaksın? Alışacaksın, adapte olacaksın, yargılamayacaksın, sorgulamayacaksın. Takılacaksın, yoksa mutlu olamazsın. Evet. Adanın birkaç cephesi var. Biz şimdi otelimizin tam arkasındaki bölüme geldik. Burası hiç dalga yok. Dalga yapmayan bir yer. Ama dalga yapmadığı için de Akıntı yok. Akıntı olmadığından dolayı biraz dip yapıda yosun var. Bir de yani mesela White Beach'in kumu nasıl? Hamur gibi değil mi? Evet. Artık
O dalgalar o kadar çok kumu öğütmüş ki. O kadar kum yumuşak bir kum daha görmedim. Evet, kum gibi olmuş. Mesela Marmaris'te de İncekum'a çok benziyor. İncekum'un yapısı da ona çok benziyor. Ama bizim İncekum'un kumu simlidir. Biraz böyle eline aldı mı yaldızlı parlar. Evet. Burada öyle bir şey yok ama un Burası gibi. un gibi. Evet, un gibi. Burası tam tersinde kalıyor. Aslında adanın doğusunda kalan bir taraf burası. Gün batımı White Beach'ten çok güzel izleniyor. Burada genelde tur tekneleri vesaire buradan tura kalkıyor. Yeah, you go there in Magic Island. Crystal Cove, snorkeling, and then Elephant Beach. Snorkeling beside the crocodile. Yeah, I know that. Wala kang ink. Bibigay sa akin ng resibo. Resibo ng tubig. Hindi. Ne yapıyorlar? Şey, Limonlu şey. Orange. Ne kadara satıyormuş? how much it is? 25 each. 25 peso tanesi. 25 peso. Okay. How do you call it? Ondan millet oluşuyor. Bu saatlerde herkes beyaz beyaz giyinip buralara akın ediyor. Fotoğraf çekmek için. Ama şey yani ortam çok doğal. Ağacın yapısına baksana, bunu yani başaramazsın, yapamazsın bu şekilde. Kendi doğal bir şekilde olması hoş ve enteresan kılıyor. Evet. Yerel satıcılar da burada kalabalıkta bir şeyler satmak için uğraşıyor. Dondurma, işte çerezler, cipsler, çaylar, kahveler ayaküstü satılıyor. Fotoğraf için de sıra var. Bildiğin kuyruk var ya. Evet. Sabah geleceksin ya, en güzel sabah. Biz sabahları denize girmeyi çok seviyoruz. Burada da aynı şeyimizde değil mi? Bir Muğlalı ya sabah ya da akşam suyuna girer. Aynı ritüeli Devam ettiriyoruz. Kendi ülkemizdeki gibi devam ettiriyoruz. Bizim köyde var ya, bizim evimde böyle ağaç var. Adanın bu yakasında hala bakirliğini koruyan alanlar da mevcut. Yani normalde aslında Boracay Adası denizden böyle karaya kadar, en uç noktaya kadar böyle kokonat ağaçları, Hindistan cevizi ağaçları, işte sakız ağaçlarının olduğu bir yermiş. Ama zamanla yerleşke alanını genişletmek için hepsini yıkmışlar, yakmışlar. Yani kesmişler daha doğrusu, yok etmişler. Ondan dolayı o bakiriyetini biraz kaybetmiş, bozmuş. Ama hala mesela bu bölgede, adanın bu bölgesinde o doğallığını korumuş yerler mevcut. Yani bu betonarme olayı işi bozuyor. Şu doğal bütün güzelliği mahvediyor. Yani bir şuna bak, bir de şuraya bak. Arada da bir tane tekne varmış bu arada. O yüzden abi yok etmeden, yok olmadan keşfetmeye devam. Ne zaman göreceksin evde otursan bunları? Televizyondan mı izleyeceksin? Geliyorsun canlı canlı öyle görüyorsun. Hem yeni yerleri görüyorsun, hem yeni insanları görüyorsun, hem yeni kültürleri deneyimliyorsun, değil mi? O yüzden bu serüvenini en başından beri izleyen, videolarımıza bizim yorum atan herkese çok sevgiler. Onların ellerinden, büyükse ellerinden, küçükse gözlerinden, yanaklarından öperiz. İzleyenler şanslı yani. Buraları izleyenler, bizimle beraber gezenler, değil mi? Çünkü herkesin çekmediğini çekiyoruz yani. Tabii canım yani. Biz çok lokalde geziyoruz. Gidip de öyle yani herkesin gittiği mekanlar, herkesin gittiği yerlere gitmiyoruz. Yani böyle Instagram'da gördüğümüz yerlere de gidiyoruz. Yani gitmiyoruz değil ama daha lokalde olmak
inanın daha keyif verici. Çünkü Asya'da da bunu hissettik. Paranın ne kadar çok olduğu, ticaretin ne kadar çok olduğu yere giderseniz insanlıktan uzaklaşıyorsunuz, görmüyorsunuz. Ama ne kadar böyle daha kırsala, daha lokale, buradaki tabiri caizse bizim ülkemizde kıyaslayacak olsak köylere gittikçe daha böyle insanlığı görüyorsunuz, medeniyeti görüyorsunuz, samimiyeti görüyorsunuz. Onların gerçekten kültürlerine şahitlik ediyorsunuz. Çok şanslıyız ki öyle yerleri seviyoruz da. Evet, seviyoruz. Yani kaotik ortamlar... Tarzımız da bu şekilde zaten. Evet, yani. Çok doğru söylüyorsun. Yaşam tarzımız da bu şekilde. Yani şehir hayatı her yerde şehir yani. Dünyanın neresine giderseniz... İstanbul'la Manila aynı yani bence. Hiçbir farkı yok. Şehir aynı şehir. Ama bu doğal güzellik her bir gittiğin yerde ayrı bir tablo, ayrı bir güzellik, ayrı bir şey var. Bak şimdi şöyle bir yer göstereceğim. Ya bu çok güzel. Şimdi gelsene bebeğim. Bak şimdi tam karşında sizin... Ya ilk defa görüyorum burayı. Şu tabloya bak ya. Hemen çevirdim. Bak şu tabloya bakar mısın? Şurada bir adacık var. Şuradan da beach ayrılıyor. Bu bir tablo değil de nedir yani? Bunun başka bir şeyi var mı? Betimlemesi var mı? Çocuklar burada frisbee oynuyor. Çok güzel. Frisbee ile oynuyor bunlar, değil mi? Birileri hayallerine kavuşuyor. Birileri de kavuşmuş. Oh. Yalnız şu yarımadanın içerisinde bir yaşam var. Kapıyı görüyor musun? Evet. Merdiven var karşı tarafta. Çok güzel. Şöyle bir alana kampını atmış Boracay'da. İnsan sevmiyorum adası burası. Sana söyleyeyim yani. Ne diyorlar? İnsandan nefret ediyorum adası şurası resmen. Burası da adanın en merkezi noktası. Tam şurada D-Mail diye bir yer var. Onun tarafı Station 2 diye geçen plajın olduğu kısım. Biz tam arkamda kalan noktadan geldik. Rahatlıkla seyahat edebiliyorsunuz. Rahatlıkla sokaklarda gezebiliyorsunuz. Akşam yürüyüş yapabiliyorsun. Sabah yürüyüş yapabiliyorsun. En uzak noktası 10 dakika yani, öyle söyleyeyim size. Küçük bir ada ama dolu dolu bir ada. Boş bir ada değil. İnterneti hızlı adanın ve aynı zamanda bankacılık işlemleri de yapabiliyorsunuz. Bayağı bir banka var, ATM var. Hani buraya geldiğiniz zaman ada deyip hani geçmeyin. Bazı adalarda çünkü ATM sıkıntısı olabiliyor. Mesela en son Vietnam'da gittiğimiz Cham Adası'nda ATM yoktu. Yani nakit parayla gitmen gerekiyordu. Zaten oteller, restoranlar öncesinde sana söylüyor. Adada ATM yok, paranı çekip öyle gel. Öyle gel diyor. Burada öyle bir şey söz konusu kontrol değil. gidiyorsun. Burada öyle bir şey söz konusu değil. Burada şey yapabiliyorsun. Burada bir kahveci mi var ya? Yok. Bu neci? Hediyelik eşya. Hediyelik eşya var. Buz kurusu. Tamam, anladım. Adada her şey var. Yani ihtiyacınız olan her şeye ulaşabiliyorsunuz. Yani böyle franchise marka restoranlar da var. Lokal yemekler de var. Lokal yemekler birazcık doğru seçim yapmak gerekiyor. Evet, yani bayağı. kendi damak tadınıza uygun lezzeti bulmak bir 2-3 gününüzü alabilir. Biz mesela 3 günden beri balık yiyoruz.
Çünkü balık şaşmaz yani. Milkfish, evet. Milkfish diye bir balıkları var. Bizim bildiğin aslında levreye benziyor. Evet. O da Levrekle çok- kefal karışımı bir şey. Sabah kahvaltılarında balık, Yani görünümü öyle, pardon, görünümü öyle ama tadı ıslık. evet doğru. Sabah kahvaltılarında pilav ve balık. Yani kahvaltıda o var. İşte pilav ne var? Tavuk. Tavuk zaten ziriller gibi yani. Her yerde var. Barbeküsü var. En garantisi balık. Zehirlemez, Üzmez. üzmez. Evet, Zaten sizi memnun tuzlayıp eder. kızartıp getiriyor yani. Suyumuz, mısırımız ve deniz kenarımız. Sahile çıkan yollar her zaman çok güzel olmuyor mu? Çok. Bizim köyümüzde de öyle, ülkemizde de öyle. Denize açılan sokakları severiz. Evet. Her ülkede aynı şekilde. Denize açılan bütün yollar bence çok güzel. Çok. Çok güzel ya. Ne dedin? Sabahın resmen ışıltısı her yere parıldamış yani. Evet, çok çok hoş. Özleyeceksin buraları Kadir Çakır. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Yani şu plajı özlerim. Farklı, sıra dışı ve güzel yani. Burası Station 3'te kalıyor değil mi? Station 3'ün karşı tarafında kalıyor. 3 ve 2'de Karşı tarafında kalıyor. Şurası tam bizim için bir cennet. Oraya doğru gideceğiz. Çok beğendik orayı. Orada denize girmek istiyoruz. Burada da girebiliriz aslında ama orası ayrı bir aurası var. Bir de Ağaç var. ağaçların gölgesi var ya. Buranın tadını çıkartan bir tek biz değilmişiz bebeğim. Bu yabancı. Aha. Buranın düşük sezonu olduğu için çok az yabancı var. Genelde yerli kısmı. Hiç görüyoruz yabancı. Çok doğru bir zamanda gelmişiz. Bence de. Doğa kendini temizlemiş. Ondan sonra az insan, çok az çok az ses. Bol huzurlu bir tatil yapıyoruz. Mükemmel bir atlayış. Çok güzel.
Şurada Atili çocuklar var. Hindistan cevizi ağacına çıkıyorlar. Hindistan cevizlerini düşürüyorlar. Bak 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 bak. Ufacık başta, ufacık yaşta bunlar böyle ağaçlara tırmanıyorlar. Ne haber lan? Hop. Gitti. Daha önceden bahsetmiştik. Bu bölgede yaşayan bir yerel halk var, toplum var. Bunlarda Asya'da yaşayan Bajavu halkı var. Bu grup da Ati, yani Boracay'da yaşayanlar Ati kabilesi deniliyor. Bunların hepsi aynı topluluk. Boracay'dakiler Ati, Endonezya'dakiler de Bajavu. Avustralya'da ve Latin Amerika'da yaşayanlar da aborjin yerlileri. Adanın içerisinde öyle bir nokta bulduk ki, daha doğrusu Mehtap buldu. Talipan diye geçiyor. Burası bildiğin adanın kapalı çarşısı değil mi aşkım? İçerisinde kıyafet, manav, ondan sonra et, balık, tavuk falan bulunabileceği lokal bir pazar. En uygun fiyatlar burada olduğunu söyledi. Hostelimizdeki sahibi Peter. Hostelin sahibi Peter. Biz de bir gelelim bakalım dedik şöyle ne var ne yok diye. Aynı zamanda hostelde mutfakta kullanabiliyoruz. Ondan dolayı bir bakalım dedik. Eğer Mehtap Hanım bir şeyler yapmak isterse, böyle master şeflerini kullandırmak isterse. Ben sana bir şey göstereceğim. Bunu da kimse bilmiyordur ve kimse söylememiştir. Burada muz salatası çok meşhur. Ama muz salatasını muzdan yapmıyorlar. Muzun çiçeğinden yapıyorlar. Yani şundan. Bu normalde İnanılmaz lezzetli. Papaya salatasına benziyor yediğin zaman. Muz ağacının değil mi? Dalının Çiçeği. en ucunda duran kısmı bu. Bunu kesiyorlar. Bunu bildiğin Normalde yenmiyor. Türkiye'de normalde yemiyoruz yani biz onu. burada bunun salatasını yapıyorlarmış. Gezelim bakalım. Ne varmış ne yokmuş içeride. Balıklar, deli dehşet balık gördüm şurada karşı tarafta. Arkadaşlar şu gördüğünüz bunlar domuz eti. Yani renginden anlayabiliyoruz artık. Kokmuyor meret ama yani renginden anlaşılıyor. Burada tavukçular var. Asya'da tavuğun bacağını yemeyi çok seviyorlar. Bayılıyorlar. Mesela şurada poşetin içinde, şurada gördükleriniz hepsi tavuk bacağı. Ama tabii bunlar bizim normal bildiğimiz tavuklar gibi değil. Çiftlik tavukları, et tavukları daha doğrusu. O yüzden tadı biraz değişik yani tavuğun. Bakalım. Deniz ürünleri. 500 lira diyor kilosuna. Yani 500 peso 350 TL yapar. 350-400 TL yapıyor. İri iri jumbo jumbo karidesler var. Mor yumurtalar var. Asya'da bunu çok sık gördük, mor yumurtalar. Yengeçler. Bu yengeçleri ölmüş ama ya normalde canlı olması. Canlı tutmaları gerekiyor. Delicious green. Midyeler zaten dolu dehşet. Kum midyeleri var. Fiyatları da böyle. Mesela bu tanesi 100 peso yani 70 TL yapıyor. Burada yine karidesler var. Taneyle bayağı iri ama. Yani şöyle göstereyim size. Şöyle bir karıştan fazlaca hallice. Şurada lobsterlar var. Tomorrow close. Ha, yarın kapalıymış bebeğim. Neden? Talipapa yarın kapalıymış. Neden? Who is birthday? Your birthday and then close Talipapa ha? Okay. Evet. Onu öğreniriz. Ne olduğunu açıkçası anlamadım. Sorarız bizim hostel. Peter'a soralım. Niye kapalıymış öğreniriz. Olabilir. Yarın ne günlerden? Hafta içi çarşamba. Oradaki çocuk da kendince espri yapıyor. Yarın diyor benim doğum günüm diyor.
Şimdi buranın yazılı orkinosları, palamutları karşınızda. Bakın böyle güzel güzel palamutlar var. Küçük küçük de palamutlar var. Şunlar bildiğiniz kıraça. Şu buranın levreği gibi, böyle kefali gibi bangus. Milkfish ha. This is milkfish. Milkfish, bangus. Bangus. Buna bangus diyorlar. Milkfish. Aynen, fiyatı da şurada yukarıda yazıyor. Bunları zaten Tayland'da görmüşsünüz. Nil tilapia diyorlar. Bu tatlı su. This is not sea fish, ha? Yeah, no. Fresh water. Yeah. Fresh water. Same. This is from sea, ha? Yeah, no. Fresh water only. Şunlar bizim lapaya benziyor. Sarpalara benziyor. Böyle değişik değişik, renkli renkli. Şunu zaten biliyorsunuzdur. Bunları artık söylememe gerek yok. Şu papağan balığı. Şunlar papağanlar. Şu bizim sokkangillere benziyor ama değil. Biraz daha farklı. Bunlar mercanlara benziyor, mercangillere benziyor. Bunlar böyle sinaritgillerden. Balık çok ya, yemek isteyene. Çeşit çeşit. Bu arada metabı kaybettim. Heh, karşıdaymış, kaybetmemiş. Bak bu cinsler artık Türkiye'ye de gelmeye başladı. Papağan balıkları. Bunları gör. Ha? Tapu. Bak aynen. Burada da ona benzer bir şey söylüyorlar. This is barracuda. Barracuda. Evet. Aynen. Şu tral. Jackfish. Bu tral. Jackfish. Bunu zaten biliyorsunuz. Bunu da ben spin avcılığında yakaladığım balıklardan bir tanesi. Zargana. Zarganalar zaten kum gibi burada. Türkiye'deki balıklara benzeyen birçok balık var. Balık tuzlayabiliriz. Yarın mangalda yapabiliriz. Olur bebeğim. Sen nasıl istersen. Yani bir gün önceden tuzlasak daha Beklesek güzel olur. daha güzel olur. Doğru söylüyorsun. Hiç böyle pulma aldırmadan Aha. direkt içini temizlettirip sadece Tamam canım, olur. yapabiliriz. Tamam canım, yapalım. Böyle bir alan, eğer buraya gelirseniz böyle bir nokta da varmış. İki tane balık aldık şimdi. Kilosu 230 peso değil mi? 220 peso bu. Ama 1 kilo bile gelmedi iki tanesi. 220 peso verdik. Yani Türk lirasıyla da 170 lira. 170 TL bir şey yapıyor. Sadece içini ve kulağını aldıracağız. Kulunu aldırmıyoruz. Mangalda yapacağız. Gideriz bir tuzlarız. Mis mi? Thank you. Thank you very much. I am a YouTuber. Hello, say Turkey. We are also fisher our country. We dive in and fishing. Yeah, this is bangus. Big Bangus, fish. very delicious. To taste. Yeah. We make a barbecue. It's okay? Yeah, aynen. Yes, One thank more, you. please. Thank you very much. White Beach'in en sonundaki Station 3 noktasına geldik. Gün batımını bugün akşam buradan izleyeceğiz. Tam şuradan gün batıyor. Station 1 oradaydı. 2 ortası. Bu alanda Station 3 deniliyor. Şimdi bizim yağmur sezonu olduğundan dolayı hava bir açıyor bir kapatıyor. Bugün sabahleyin günlük güneşlikti. Öğleden sonra kara bulutlar bir geldi. Şimdi atmosfer bu şekilde. Akşam saatlerinde baya kara bulutlar geldi. Ama hava sıcaklığı 30 derece. Yani gün içinde 32 derece, 33 derece. Böyle akşamüstü doğru biraz serinliyor. Güzel oluyor. Ama denize girenler mükemmel. Biz sabah suyuna girdik. Çok güzeldi.
Filipinler'de Boracay Adası'nda bütün sahillerde bu şekilde avokado demişim, çok pardon. Hindistan cevizi, kokonatlar, muz ağaçları dolu. Bu adada en çok sevdiğim noktası her tarafından denize girebiliyorsun. Plajı çok büyük. Adanın 4 tarafı denizlerle kaplı. Zaten adaya sadece feribotla ulaşabiliyorsun. Her yeri plaj. En iyi plaj. Dünyanın en iyi plajlar listesinde ilk 5'te burası. Ve gerçekten plajı çok güzel yani. Hani plaj konusunda çok bakir, çok temiz. Bu dalga sizi korkutmasın. İnanılmaz keyifli oluyor. Sizi bir attırtıyor sağa sola. İnanılmaz yani. Böyle dalga havuzu var ya. Bu doğal dalga havuzu değil mi? Evet, çok eğlenceli. Sabahları yapıyoruz onu. Burada surf yapanlar da çok fazla. Şu an tabi biraz akşam olduğundan dolayı göremiyoruz. Erken yapılıyor. Mangalcı başımız Kadir Bey. Bir Türkiye ateş, kömür ve balığı gösterme. Direkt mangal yakar. Ya da et. Aynen doğru. Barbekü yapabilirsiniz, mutfak kullanabilirsiniz dediler. Hemen balığımızı kaptık. Buranın özel, burada yetişen bir balığı var. İsmi bangus. Milkfish diye geçiyor. Süt balığı diye geçiyor. Sadece bu bölgede yetişiyormuş. Biz de deneyelim dedik. Normalde kızartma yedik hep. Ama mangalını denemek istedik. Yaktık ateşi. Biraz bir balık, yağlı bir balık. Mangalda güzel olur vallahi bence. Bence de. Deneyelim bakalım mangalda nasıl olacak. Bunu zaten pazarda aldığımız videosunu gösterdik ya. Hı. O aldığımız balık işte. Aynen öyle. Böyle de huzurlu bir ortam var. Her yerde oturma bölümleri yapmışlar. Kahvaltıyı şu bölümde yaptık sabah. Şurası da mutfak. Denize de 5 dakika bile değil yani 2 dakika yürüme mesafesinde. Çok yakınız. Hemen şu arka tarafımız deniz. Bizim odamızdan da birazcık görünüyor. Balıklarımız oluyor güzel güzel. Mısır da attık 2 tane. Mis. Oh yeah. Wow, güzel. Dokunmatik. Ben vallahi şarapları koyuyorum gülüm. Tamam. Alışveriş yaparken listeye ekle. Dokunmatik şeyi. Türkiye'de de var gerçi. Bu arada mangalın başına ben geçtim. Ay bazı oldu mu? O Vietnam. Yavaş yavaş mezelerimizden başlıyoruz. Leziz yiyorum. Buna sarımsak ve limon çözdü her şeyi. Sıkıştın mı? İki çanta yan yana olunca şöyle geçmem gerektiğini unutuyorum. Bugün ayrılıyoruz Filipinler'den. Evet, Filipinler'de son günümüzdü. Bugün çıkış yapıyoruz. Artık saat 2'de uçuşumuz var. Nereye? Endonezya! Bali, Jakarta. İlk önce Jakarta'ya uçacağız. Sonra beraber keşfedeceğiz. Hava da bugün çok güzel. Gerçekten mükemmel yani. Tam denize girmelik. Bu arada ilk defa çantamın kılıfını taktım.
Neyi taktın? Çantamın kılıfını. Yağmurluk. Ne olur ne olmaz diye taktım valla. Deniz boncuklarının güzelliklerine bakar mısınız? Burada çıkıyor bunlar. Onlar da toplamış, dekor olarak koymuşlar. Early. Peter. What's the time? 9 o'clock. 9. Peter buranın sahibi. Burada 7 gece konakladık. Konakladığımız en uzun geceydi. En uzun gün yani burada konakladık. It's time to say goodbye. Goodbye. But hopefully welcome you again. Tekrar gelin diyor. İnşallah. Buralara yolumuz düşerse. Fotoğraf çekilmek istiyorum. Yeah, you can leave the backpack looking cool. Bebeğim şu benim çantam alır mısın? Ne olur bunun içine? Okay. Ay. Say hello. Ay çok sıcak. Bindik bakalım ilk aktarmamıza. Evet. Aktarma aracımıza. Tuk tuk dolmuşum. Şöyle yapıştırayım ya. Sonra sakarız. Tamam. 100 pesomuz kaldı. İki tane koltuk numarası verdi. Ona göre yerlerimize oturacağız. 32-33 mü? Evet. Geldiğimiz gibi aynı rotadan geri gidiyoruz. Umarım bu sefer yan yana vermişlerdir. Gelirken ayrı ayrı gittik. Vay be, Filipinler'de bitti diyorum. Dinlenemeler geçiyor. Hayat çok kısa, o yüzden anın döndüğünü çıkartmak.